İstediğiniz altyazı dilini bu şekilde seçebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bu videomda örgülerde ilmek hesaplaması nasıl yapılır? Hem başlangıçtan hem devamına kadar ilmek hesaplamaları nasıl yapılır konusunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle ilmek hesaplamak için elimizde ya bir böyle kime öreceksek, ister kendinize, eşinize, çocuğunuza ya da bir tanıdığınıza, arkadaşınıza kime örecekseniz ona ilişkin bir giydiği, hali hazırda giydiği bir giysi varsa onu baz almanız en uygunu olur. Şimdi ben böyle kızımın örnek olarak gösteriyorum bunu. 9 yaş bir hırkası var. Bu hırkayı şimdi örmek istesem kaç ilmek başlarım ve kaç ilmek kaç sıra devam ederim şeklinde bir çalışma yapacağım. Eğer elinizde böyle bir çalışma yoksa, yani hazır bir hırka o kişiye ilişkin, arkadaşınızın çocuğuna örecekseniz mesela, o zaman videomun devamında paylaştığım bu tablolardan yararlanabilirsiniz. Bunlar standart tablolar, ölçü çizelgesi. Hem bebek çocuklar için yer alıyor, hem kadın erkek büyükler için yer alıyor. Şimdi şu çocuk bölümünden gidelim. Arkadaşınıza sorabilirsiniz. Hani kaç yaş giyiyor, kıyafetlerini kaç yaş için alıyorsunuz diye. Diyelim 4 yaş için alıyor. Bu listeden bakıyorsunuz 4 yaş ölçülerine. Burada yer alıyor. Şu bir numara, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bir numara ön ve arka bedeni gösteriyor ayrı ayrı. Yani tüm bedenin toplamı değil, sadece önü ya da arkayı gösteriyor. Tüm bedenin yarısını gösteriyor. Şimdi başlangıç için 4 yaş demiştik. 4 yaşa buradan bakıyoruz. Bir numara 32 santim. Yani 32 santim ön kısmını, eğer kazak örecekseniz 32 santim olarak başlıyorsunuz. Eğer hırka örecekseniz 32 santimin yarısına burada bir düğme ilik payı olarak hırkalarda bir 4-5 ilmek ekliyoruz. O şekilde başlayacaksınız. Şimdi bu 32 santimi nasıl hesaplayacağız? Onu göstereyim. Yani bu santimi nasıl hesaplayacağız? Şimdi ben şu şekilde örnek çalışmalar yaptım. Kullandığım iplik bu. Bu kalınlıkta. Bu üzerinde 3 ve 4 numara şişle örülebilir diye yazıyor şeridinde. Ben önce bir 4 numarayla denedim bu şekilde haroşa. Bu biraz bana bol geldi. Biraz fazla seyrek geldi. O yüzden 3,5'la ördüm bu sefer. Bakın yarım numara şiş bile aynı iplikte bayağı bir fark ettiriyor. O yüzden ve örnek de çok fark ettirir. Mesela haroşa dışa doğru genişler. Lastik daha sıkı tutar. Düz örgü de nitekim haroşaya nazaran daha böyle gördüğünüz gibi sıkı bir görüntüsü oluyor. O yüzden örneği, hırkayı, kazağı hangi örnekle örecekseniz o örnekten örüyorsunuz. Şöyle bir parça, yaklaşık 20 ilmeklik bir parça. Bu şekilde. Şimdi bu 20 ilmeklik ördüğümüz parçayı ölçüyoruz. Kaç santim? Evet, bu 10 santim geliyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle yazalım.
20 ilmek 10 santim geliyor. Şu şekilde yazdık. Şimdi şu hırkamızın ön kısmını ölçelim. Koltuktan da ölçebilirsiniz. Şöyle etekten de ölçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi koltukla etek arasında herhangi bir şey yok. Burada fark yok. Aynı ilmek sayısında. O yüzden fark etmez. Şöyle düğme yerini de kapsayacak şekilde ölçtüğümüzde şu dikişe kadar ölçüyoruz. Evet, 19 santim. 19 santimi şuraya yazıyoruz. Şimdi 20 ilmek 10 santim yapıyorsa 19 santim kaç ilmek olur? Bu ilkokul, ortaokulda gördüğümüz bir orantı yöntemi. Şu şekilde içler dışlar çarpımı da deniyor buna. Şöyle soru işareti olmayan kısımdaki şu iki rakamı birbiriyle çarpıyoruz. 20 çarpı 19 şuna bölüyoruz. Bölü 10 eşittir bu soru işareti, yani ilmek sayısı. Şimdi şu ikisi birbirini götürüyor. Şu sıfırlar 19 çarpı 2 eşittir soru işareti, yani bizim ilmek sayımız 2 kere 9 18 38. 2 çarpı 19 eşittir 38 ilmek. ...38 ilmek başlamamız gerekiyor bu hırka için. Şimdi şöyle bu hırkayı bir çizelim. Şöyle bir hırka çizelim. Evet, kollarına gerek yok şu anda şimdilik. Hırkamız bu şekilde. Şimdi burası için ne hesapladık? 38 ilmek başlayacağız buradan. Şimdi koltuk altına kadar kaç sıra örmemiz lazım? Onu hesaplayalım. Gerçi her örüşte ördükçe böyle hırkanın üstüne tutarak gelmiş mi gelmiş mi, işte 2 sıra daha örsem yeter şeklinde de yapabiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz. Şimdi ölçelim bakalım. Bu kaç santimmiş koltuk altına kadar olan boyu. Aynı şekilde şu tabloda da, hani elimizde ölçü olmadığı durumlarda şu tabloda da görüyorsunuz. Koltuk bedenden koltuk altına kadar olan kısım lastik hariç 2 numara olarak gösterilmiş. Biz 4 yaş için diye konuşmuştuk. 2 numaraya bakıyoruz 4 yaş için. 26 santim. Yani 26 santim ördükten sonra koltuğu açabilirsiniz. Ama tabii bu sizin isteğinize bağlı. Dersiniz ki ben bu hırkadan daha kısa bir hırka öreceğim. Ya da daha uzun böyle ne bileyim dizlerine kadar bir hırka öreceğim. Bu şekilde de diyebilirsiniz. O tamamen sizin isteğinize bağlı. Şimdi bunu ölçelim bakalım koltuk altına kadar. Buradan ne kadar şey yapmış. Evet, 31 santim. 30 santim diyelim, yuvarlak. 30 santim. Yani kaç ilmek, kaç sıra olacak? Onu da şöyle hesaplıyoruz.
Şimdi burada 20 ilmeklik bir örgü ördük. Kaç diş örmüşüz? Her haroşa 2 sıradan oluşuyor. Her haroşa dişi biliyorsunuz. Yani şu haroşa dişinin oluşması için 2 sıra örmek lazım. O şekilde. Şimdi yani örgümüzü de böyle haroşa ördüğümüzü varsayıyoruz tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş haroşa kaç santim ediyormuş? Onu bir ölçelim. 5 santim. Gördüğünüz gibi 5 santim. Şimdi aynı mantıkla yapacağız. 8 haroşa sırası 5 santim oluyorsa 30 santim için kaç haroşa sırası örmem lazım? Aynı şekilde yani soru işareti eşittir 30 çarpı 8 bölü 5 eşittir 3 kere 8 24 240 bölü 5. Hemen şurada bölü verelim. 240 makinem yok. 5 4 kere 5 20 40 5 kere 8 40 48 48 haroşa sırası. Yani 48 sıra haroşa sırası her bir haroşa dişi 2 sıradan oluştuğu için 48 çarpı 2 eşittir 48 16 96 sıra örgüyü örmemiz lazım. 96 sıra koltuğa gelene kadar öreceğiz. Daha sonra şimdi koltukta ne kadar ilmek açacağız ona bakalım. Gördüğünüz gibi çok basit. 38 ilmek başladık önü. 96 sıra ördükten sonra koltuk kesimine geldik. Şimdi koltuk kesimine bakalım. Evet. Şimdi şuraya bir cetvel ya da şöyle bir şiş koyalım. Omuzdan itibaren şöyle bu omuzu buraya kadar biraz düşürmüşler şöyle. Ben dümdüz yapacağım bunu. Şöyle bakın dümdüz bunu tuttuk. Şöyle. Evet. Koltuktan itibaren de tutalım. Ne kadar eksilteceğiz. Şöyle. 7. Bakın. 7 santim eksiltmemiz gerekiyor koltuk için. Koltuk oyuğu 7 santim. Aynı mantıkla hesaplayalım. Şuradaki 20 ilmek şu en başta hesaplamıştık başlayacağımız sırayı. 20 ilmek 10 santimse şimdi 7 ilmek eksilteceğimiz için pardon şuraya yazıyoruz 7 ilmek. Bu kaç santim olur? Şöyle soru işareti eşittir. Pardon yanlış yaptım. 7 santim olacak. 20 ilmek 10 santim 7 santim kaç ilmek? 20 çarpı 7 bölü 10 eşittir. Şunlar gidiyor 14. Yani 14 ilmek kol için kol kesimi. Gördüğünüz gibi 14 ilmek koldan kesilecek. Şimdi bunu
şu şekilde bunu hesaplamak için şöyle bir yöntemimiz var. Şimdi 14 ilmek kol keseceksek bunu 3'e bölüyoruz. 14 bölü 3 eşittir 15 diyelim. 15 ilmek 3'e bölünebilir olması için. 15 bölü 3 5 ilmek. Önden 5 ilmeği dümdüz kesiyoruz. 5 kes. Sonra geriye 5 ilmek daha kaldı. Onları da 3 artı 2 şeklinde kesiyoruz. 3 kez, 2 kez. Toplam kaç oldu? 5, 5 daha 10. 14 ilmekti bizim. 4 ilmeğimiz var kesilecek. Onları da 1, 1, 1, 1 kes şeklinde bu şekilde kol kesimimizi yapıyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde ölçerek şu omuz kısmına kadar kaç sıra örmemiz lazım onu gösterdiğim şekilde hesaplıyoruz. Yaka kesimi de aynı şekilde. Şuradan ölçüyoruz. Aynen kolda yaptığımız gibi şöyle şu şekilde kaç ilmek kesmemiz lazım? Şu şekilde ölçüyoruz. 10 santimmiş. Aynen bu orantıda yaptığımız gibi onun ilmek sayısını hesaplıyoruz ve yaka kesimi de bu şekilde. İlk önce daha fazla miktar kesiliyor. Bu keseceğimiz toplam rakamı ayarlıyoruz. Diyelim 20 ilmek keseceğiz yaka için. 20 ilmek keseceksek önce 5 ilmek kesiyoruz ya da 4 ilmek kesiyoruz. Yaka açıklığını nasıl istiyorsanız ya da örnekte kullandığınız kesimde nasılsa modelde. Önce 5 ilmek kes. Sonra 4, 3, 2, 1, 1 şeklinde devam ederek bir yaka kesimi yapabiliriz. Bu tabi yuvarlak yakalar için. V yaka için daha dümdüz kesmemiz gerekiyor. Yani önce fazla kesip sonra az kesme şeklinde değil, hep aynı kesim sırasında gitmek gerekiyor. Evet, ilmek hesaplamamız bu şekilde. Bu yöntemi kullanarak istediğiniz modelin istediğiniz ölçüde örmeniz mümkün. Çok kolay gerçekten. Önemli olan örgüde kullanılacak örneği bir böyle 20 ilmeklik bir parça örüp onu mezurayla ölçmeniz. Yapılacak şey bu. Şimdi örnekli modellerde bu dümdüz bir örgü. Örnekli modellerde de diyelim saç örgülü bir model hesaplayacaksınız. Bunun ortasında saç örgüsü var. Bu şekilde hesaplarken kaç saç örgüsü düşeceğini bulabilirsiniz buradan. Diyelim burada 2 tane saç örgüsü yer alıyor şu şekilde. Bundan da 2 tane kullanacaksınız. Saç örgülerinin ortaya gelmesini istiyorsunuz. Onun için saç örgüsü aralarındaki ilmek sayıları değiştiremeyeceğiniz için öne ve yanlara ihtiyacınız olan ilmek sayılarını ekleyerek örneği hırkanızın ya da kazağınızın tam ortasına oturtturabilirsiniz. Yani ilave yapmanız gereken ilmek sayılarını, bu kullanacağınız ölçü için gereken ilmek sayılarını ön ya da kazak örüyorsanız sadece yanlara ekleyerek düz ilmekleri
örneğinizi kazağın tam ortasına oturtturabilirsiniz. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısımlarında belirtirseniz en kısa sürede yanıtlamaya çalışırım. Hepinize keyifli örgüler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.